Efendim düşünüyorum. Beni kandırdı. Sana simit alacağım dedi. Sana simit alacağım gel benimle dedi. Bir simite kandık. Değil mi? Gidiyor. Nasıl kandırdıydım? He? Değil mi? Daha önce başka şekilde kandırdıydı. Yok be. Kanmaya niyetim vardı benim. Öyle deme. Yoksa kandırabilir misiniz bir kadını? Mümkün değil. Yani. Günaydın kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Avustralya'nın güneşli bir gününden yeni bir vlogtan herkese merhaba diyerek başlıyorum. Evet. Güneşli ama 10 derece. Aynen. Soğuk ama sıcakmış gibi duruyor. Avustralya havası hep böyle zaten öyle değil mi? Aynen öyle. Gel abi. Gel. Ben böyle eşofmanlarımın üstüne, şimdi eşofman niye gösterdin diyecekler. Eşofmanlarımın üstüne ceketimi giydim. Üşürüm diye düşünüyordum. Dışarı çıktım. Bu ne sıcakmış ya dedim kendi kendime. Çünkü güneşi gördüm. Güneşi görünce ne oluyor? Güneşi gören masum köylü. Birden hava sıcak diye düşünüyor. Psikolojik var. Isınıyor. Halbuki 10 derece. Nereye ısınıyor? İşte. Sana bir kahve mi ısmarlayayım? Kahvaltı Bilmiyorum. Ne yapsak ki önce? Çocuklar yok ya. Biz böyle afallıyoruz çocuklar olmadığı zaman. Hep alışıyoruz çünkü hep birlikte bir şeyler yapmaya falan. Değil mi? Öyle olunca bir değişik oluyor. Onlar istekler sordu. Hı. Kim Aynen. Kim ne yapmak ister falan. Ben arada show demeden olmaz. Çok şükür. Kimseye evlat acısı vermesin. Aynen öyle. Nerede ne kadar hasta yavru da varsa Rabbim şifasını versin. Muhammed Bebe'yi tekrardan hatırlatayım. %91'deyiz. Muhammed Bebe'yi de unutmayalım. Tekrardan şuraya ben böyle bir hatırlatma koyayım. Çevremizdekiler de unutmayalım. Yoksulları da unutmayalım. Aynen. Paylaşalım. Hastaları, yaşlıları, ondan sonra maddi yönden sıkıntıda olanları unutmayalım yani. Aynen öyle, paylaştıkça çoğalıyor. Görme, ben evde yaptığım bir şeyden az bir şey bile olsa komşuma, o yaşlı teyzeme yolladığım zaman kadın nasıl mutlu oluyor? Düşünün yani. Küçücük bir şey. Gene ne düşündün? Rabbim kimseyi Dediğine göre bir şey düşündüm. Rabbim kimseyi kimsesiz bırakmaz. Aynen. Kimse kimsesiz değildir zaten. Allah var da hani sahibimiz Allah. Yalnızlık var ama. Yalnızlık var. Yok İnsan değil. olarak da sana bir selam, merhaba ya. Tabii. Özlem duyuyor haliyle. Bir de şöyle bir durum var. Zor gününde seni aramazlar mesela ama hani kendileri böyle kıçları sıkışınca, zor bir günleri olunca hep yanında beklerler seni. Bir de o durum var. Geçti diyeceksiniz. Bir kere yapılır, 2 kere yapılır, 3 kere yapılır, 5 kere yapılır ama en son artık böyle enayi yerine koyuluyorsanız bir kendinizi geri çekersiniz. Önceden ben çok şey yapayım, aman boşver yapayım, aman boşver yapayım, aman boşver arayayım falan filan yapıyordum ama yok, artık gerçekten bazı kişiler için söylüyorum. Şöyle elini ters edeceğim, üstüne bir sünger çekeceğim. Her zaman sen arayamazsın çünkü, değil mi? Ne zamana kadar arayacaksın ki? 10 kere aradın, bir kere dönüş olmuyorsa sana. Gerek yok. Oluyor bazen. İşe düştüğü zaman bir şey sormak için ya da bir şey olduğu için, bir şey öğrenmek için arıyorsa ona da gerek yok. Oluyor bazen, hepimizin çevresinde vardır işte. Tam ben seni arayacaktım. Dün seni konuştuyduk. Bir hafta önce aklımızdan sen geçtiydin. Bir hafta geçmiş. Dün geçmiş. Biraz önce seni düşündüm. Düşünmek tuş ya hani. O kitabı biz çok okuduk. Hani bir tuşa değmek, basmak, hani ne bileyim işte Instagram'da, TikTok'ta, ne bileyim o X'te bilmem ne evet, falan gezerken kaydırırken bir kardeşini, bir arkadaşını, dost dediğini arayabilmek kolay. Instagram'da da onu söyleyeceğim. Yani bir arayıp da merhaba nasılsın, iyi misin falan filan demeyen insanlar Instagram'dan Reels yolluyor bana. Yollamayın ya. Yollamayın.
Yani sizin seyrettiğiniz Reels'ları ben seyretmek zorunda değilim zaten. Benim mesaj kutumu doldurmayın. Bana Reels falan yollamayın. Ben gelen hiçbir linke tıklamıyorum. Eşime de sorun. Değil mi? Eşim bile bana bir şey yollayacak olsa link yollamaz bana. Yollamaz. Çünkü ben tıklamıyorum. Hiçbir linke tıklamıyorum. Onu görüyor, bu yolluyor. Bunu görüyor. Oturduğunuz yerden devlet mi kurtarıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ha? Kendi yaptığınız bir şey olsa yollayın bana. Milletin yaptığını göstermek için yollamayın yani. Ay en nefret ettiğim şey. Günde 10 tane oluyor, 20 tane oluyor. Birkaç kişi var İnsanların böyle. hani vakti var, uğraşabiliyorlar bilmem falan filan belki. Ben o telefonda haftalık pazartesi günü sabah rapor geliyor bana mesela. Ha, ne kadar zaman geçirdin diye değil mi? Ne kadar? 3 saat falan tutuyor benim haftalık şeyim. Bazen diyorum ki 3 saat ya Ben de hep YouTube'dayım. hani 3 saat geçirmişim diye kendi kendime kızıyorum. Geçen öyle bir şey oldu hani. Yine mesaj geldi. Ne oldu Ama falan. seninki açık kalıyor çoğu zaman. 3 ama ya günlük yarım saate gelmiyor. Çok. Yine çok. Benim 3 dakika 5 dakika haber okuyacağım. Ben ne yapacağım falan filan. Benim o kadar yani bile hani... yoktur Instagram'ımda. Instagram işte Facebook falan benim o kadar bile yoktur. Ben çünkü sadece linkimi paylaşıp çıkıyorum mesela. Ben devamlı YouTube'dayım. Çünkü benim işim o. Dediğin gibi olur. Ben yarım saat şey demem ki. Açık kalıyordur. Yok açık kaldığı için mi yazıyorsun? Arka planda açık kalıyor ya da işte açık bırakıyorsun kenara koyuyorsun falan, o videolar devamlı aktarılıyor, bir şeyler oluyor. Belki öyle bir şey oluyordur yani. Onca işim gücümün arasında dedi ki çıkalım evden. Tamam dedim, ben de çıkalım. Birkaç eksiğimiz var. O yüzden onun için. Saat 9.30. 9.30 değil mi? Hayır 10'a geliyor işte. Bana geliyor. Ama evde bahçeye falan da temizledim. En son beni zaten bahçe temizlerken yakaladı, evden çıkalım dedi. Çıkalım. Bu gene ince ince yaprak toplamaya girdiyse vardır bir şey dedi demek ki. Yaprak topluyor şu kadar. Yaprakları toplamış. Bunlar diyor dökülüyor. Dökülecek kış yani huyu. Yani yapabilecek bir şey yok. Ondan da altına bez bağlayamayız. Olsun ama böyle çıktığın zaman orada görünüyor ya, yapraklar böyle birikmiş falan filan. Böyle kötü oluyor. Tabii rahat Kötü duramıyoruz tabii, görünüyor. o ayrı bir şey. Ha. Halbuki kış boyu bırakıyorlar, yazın bir bahçe temizliği yapıyorlar. Normalde öyle yapılıyor ama ben her gördüğümde böyle bir çıkıp topluyorum. Bize özgü değil öyle işler. Hani Aynen. bırakalım kalsın bilmem ne falan. Aynen. Çoğu insan belki güne yeni başlıyor. Bizde günün yarısı oldu yani. Kaç? 10 yani. Tarçın Bey bile günün yarısı oldu. Bırak bizi, değil mi oğlum? Güneş var ya, yakıyor yakıyor. 11 Öyle hissediyorum. 11,5 derece oldu. Ama çok sıcak oldu, ne bileyim ya. Ya da sen varsın ondan mı oldu bilmiyorum. Ay. Yok kaç gündür hava bir haftadır aşağı yukarı yağmurlu. Dün gece de yağmur yağdı da güneş açmıyor ya. Güneşi görünce böyle herhalde. Değil mi? Birden şey olduk yani, sevindik güneşi görünce. Evet, tarçını hiç indirmedim. Tarçını çantaya koydum, sırtıma astım. Çünkü yerler görüyorsunuz çamur. Tarçın ayakları şimdi çamur olmasın. Dışarı soğuk mu? Çok soğuk. Vallahi güneş varken ısınıyorduk, şimdi soğuk. Şuradan simit de alalım o zaman. Hadi bakalım. Evet, alıp gidecektik. Biz oturmaya karar verdik. Tarçın Bey. Yandaki teyzeler sana gülüyorlar. Niye gülüyorlar? Hı? Bir simit, bir tane de çay. Ben çay da istiyorum. Tamam. Çay büyük kaplı. Şunlar da güzel ama değil mi? Zincirden mi? Neyden onlar öyle? Abi bizde sanki ip gibi değil mi? Zincir gibi. Tel gibi. Tel gibi bir şey. Böyle değişik duruyor ama. Güzel olmuş. Senin kuru pastan var değil mi evde? Temizleniyor benim oğlum bak. Bak. Kedi gibi bak. Ya. Maşallah oğlum. Evet. Simidim geldi. Ama çıtır çıtır değil mi? Türkiye Türk simidi gibi.
Çayım da geldi. Çayım biraz koyu olmuş. Ben biraz açtıracağım onu şimdi. Midem ağrıyabilir. Hadi yavaş yavaş yiyelim. Evet, kahvaltıya gelip bir simidi bile bitiremeyen biz. Abla bir de baklava verdi birer tane. Ne? Sağ olsun. Ama yiyemedik. Böyle. Çok tatlı. Değil mi? Eskiden sen nasıl yiyordun tatlıyı, şimdi yiyemiyor. Tarçın da bu arada gelen giden bebeklere, bebeklere havlıyor. Biz hemen dışarı çıkalım yavaş yavaş, hadi. Baban araba alsın diye yolladık, baban alışveriş yaptı çıktı. Araba alsın diye yolladık, alışveriş yaptın çıktın. Ya. Tarçın'ı çok sevdi bir tane bayan. Geldi böyle çok sevdi. Benim de dedi hani şeyim var, köpeğim var. Bir de 2 tane bayan geldi. Dedi ki biz seni takip ediyoruz. Tariflerini de yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Dedim tam tutan tarifler onlar. Kamiya gel. Hadi. Şuraya gidelim hemen. Hı. Evet. Geldik. Aa, kuş uçtu, gördün mü? Hey, kapıdan çıktı gitti. 2 tane peş peşe. Gene açık bırakmışlar. Ben şey alacağım, yarma alacağım. Fıstığım bitmişti. Fıstık da alayım. Bunun bir de şeyini almamız lazım. Neydi? Kavrulmamışını. Aynen. Bunlar karışmasın. Bunlar öbür tarafta. Yarma nasıldı? Buğday yarma. Neydi onun şeyi? Yok burada. Durunun paket içi var mı ki acaba? Soralım mı bir? İncirlerin güzelliğine bakın. Bu kuru incir değil, yaş incir mi? Bundan da alayım ben biraz. Şuraya koyarım. Değil mi? Bembeyaz bir de kız. Çok güzel görünüyor. Üzüm. Ay, dut kurusu da var. Ya birçok şey koyulur. Bu kuru üzümden benim evde var. Uzun olandan. Böyle küçük küçük beyaz olan üzümden alayım. Buldum. Gene sen buldun. Kaç kiloluk bunlar? 1 kiloluk. Ben bundan 5 tane alacağım. Yok 1 kilo değil, 1000 gram. Beş tane alacağım. Hepsi aynı değil mi? Şey yok. Marka Yok, falan hepsi aynı. Farklı paketler. Şöyle Bak 1, ya. 2, 3. Hatta 6 tane alayım. Tamam, güzel. Başka ne alacaktım? Aşureye koymak için mi? Aşure koymak için. Bir paketini ekstra aldım. Kuşlar için aldım. Evet. Çünkü ben evdekileri kuşlara döktüm ya. Sen kuşlar için mi istiyordun? Bir paketi ben onun için aldım. Bir paket de eve yedek aldım. Yani 4 paketini kullanacağım. 4 paketini kullanacağım. Bir paket eve yedek, bir paket de kuşların. Hadi bakalım. Bildiğin yoğurtlu çorba. Paketlemişler. Gerçekten. Bu Arap ayranı. Nane koyuyorlar. Şimdi değişik lezzetler, tatlar var ya. Arap ayranı. Kekik koymuşlar. Kekik. Nane değil. Kekik. Şey işte. Yeşil. Değişik. Demek ki Arapların şeylerinden. Bak normalde şehirlerde bunlar yoğurt olarak geçiyordu. Ayranı yeni yazmaya başladılar. Değil mi? Yoğurt diyorlardı. Evet. Arap müziği eşliğinde, Arap müzikleri eşliğinde. Çok güzel çalıyorlar ama, değil mi? Buldum. Kavrulmamış fıstık alacağım. Çünkü kavrulmamış fıstık koyacağım aşureme. Bak bunlardan da var. Neydi? Çiftçi mi? Yemişçi miydi? Neydi? Anneme göstereyim. Anladın sen. Kavrulmamış. Bundan alacağım. Kuş üzümü var mı ki? Kuş üzümü bakacağım. Bir de şu üzümün güzelliğine bak. Beyaz değil mi? Ondan alayım biraz da. Şey olmasın. Ben buraya gelince benim ömrüm bunları kapatmakla geçiyor. Aşuremin beyaz olmasını istiyorum çünkü.
En güzel değil mi? Süt falan koymayacağım çünkü. Sütlü aşure normal aşure gününde yapılmaz. Öyle biliyorum ben. Süt koyulmaz normal aşure gününde yapacağınız şeye. Aşureye. O yüzden beyaz olması için beyaz malzemeler. Bu şekerli falan değil mi? Okuyalım mı be? Şekerlenmiş bir şey olabilir de onun için dedim. Bak aşuremi çok beğenirler benim. O yüzden. Başka kuş üzümü. Aa müzik de bitti. Kavrulmamış fındık var mıdır? Vardır değil mi şu tarafta? Fıstığı. Bu şan fıstığı. Bezelye be. Şan fıstığı. Der misin? Pastacıların çoğu bilir. Bu şan fıstığı. Aa o başka. O başka. Bezelye kullanan pastaneciler bilir diyeceksin. Hı. Fındığımızdan da alalım. Eşen Sultan eskiden çok yiyordu. Şimdi onu da yemiyor. Pesti. Nar pesti. Ben pesti yapmayı biliyorum aslında. Ne biliyor? Pesti yapmayı biliyorum aslında. Dur gözünü seveyim. Niye? Yok kas. Çok uğraşıyorsun diyor ha. Her tarafından sonra. Kuş üzümü de bakacağım. Uğraşırsın öyle. Olsun. Uğraşmak iyidir. Bir şeyler yapmak iyidir. Şu ekmekten de alacağım. Yumuşaklığına bir bakar mısın? Tamam. Kayısının güzelliğine bak. Evde kayısım var ama gene de buradan almak istiyorum. Beyaz kayısım da var, kahverengi kayısım da var. Sarı kayısım da var. Büyük bulutla var. Ne? Gerçekten mi? Eşen görmesin. Aa buna bak. Bu ne? Ben de hazır tavuk. Aa. Sonra siz. Şuradan incir de alacağım. Ondan sonra Çilek kurusu da var. Ama ben bunları kendim kurutabiliyorum. Kurutma makinem var ya. İncirin beyazlığına bak. sinirden geçerken bir kere gördük. Bizim evden geçerken mi? Sizin evden bir kere geçerken gördüğü için Nasıl? Ne demek istediğini anlamadım ki. ben aldıydım biliyorum. Ha. Hayır. Senin aldığını demiyorum. Oğulcan'ın şeyle aldığını diyorum. Online aldığını. Evet. Fırın gibi. Evet. Ben onu diyorum. Senin aldığın o makine çoktan gitti. İhtiyacı olan birine gitti. Ben aslında normalde aşurede inciri yemiyorum ama dağıtacağımız için incir koyacağım. O yüzden incir alıyorum. Kuş üzümü de yok herhalde burada. Nohut, fasulye. Zaten nohut, fasulye, yarma bulduğun her şeyde koyun aşure oluyor değil mi? Ben yarması çok olunca seviyorum ama yarması çok yapmıyorum. Çünkü dağıttığımız için. Bunun kapağı kırılmış. Tamam. Çimçik makarna buldum. Muğla'nın Ankara makarnası. Her yerde bulunmuyor. O yüzden. Çekirdek almak istiyorum aslında. Bir tane alalım mı? Tuzsuz. Ha, büyük olandan. Tarihi falan yazıyor mu onların? Geçen aldım böyle şeydi. Ama burada da bayat olacağını düşünmüyorum. Utandırmayın beni ha. Bak bayat olacağını düşünmüyorum dedim. Sakın utandırmayın beni. Hı. Şuradan şöyle geçelim. Hala bakıyorum şöyle.
helal olanları var. Evet, onların çoğu helal zaten. Burada satılanlar helal. Helal mi? Yeah. Diğer marketlerde helal olmayanları var. Ben helalleri aldım, buzluğuma koydum. Hepsini tek tek paketinden açtım buzlukta. Nasıl kahve koktu? Bana bundan alsana. Bana bundan alsana. Evet. Hadi bakalım. Evet. Tarçın Bey altta kaldı. Geldik, hemen vereceğiz. Şuradan çıkacağız şimdi. Evet. $220 çıktık oradan. Şimdi nereye geldik? Manava geldik. Şu manava da uğrayacağım. Çok fazla bir şey almayacağım manavdan ama işte sen zaten muz falan almışsın ama şöyle bir dolanayım. Muz demin oradan almamın sebebi şey. Aa, burada yeşil diye mi? He. Kavun. Kavun mu? Kirpi gibi mi? Şuna bak. Değil mi? Valla. Nasılsın bu arada? Camdan cama. He. Sarımsak olabilir, bir tane alır mısın? Benim evdeki sarımsaklarım biraz kötü oldu gibi. De o iyi. Çantam da orada. Çantamı da oraya bırakmış ya. Çantayı geç, Tarçın orada. Hı? Bir metre. Sen, geçen gün geldim de o böyleydi, upuzundu. Vallahi, aa bak şuna bak. Şunun uzunluğuna bak. İp atlanır, ip atlanır. Baksana. Tutucundan salla, o derece ip atlanır. Turp. Turpla bir şey yapıyor. Öksürüğe iyi geliyordu. Kırmızı turp da mı iyi geliyordu bilmiyorum. Kız ne yapıyorduk turpla, bir söyleyin hele. Öksürüğe mi iyi geliyordu? Başka ne alacaktım? Havuç. Güzelmiş ama sevmez. Küçücük değil mi? Ne kadar güzel. Eyşan da bunları seviyor. Bak, sert olunca seviyor. O yüzden bu armuttan alabiliyorum. Armutun iyisini yemiyor benim kızım. Armutun normalini yiyor. Armutun iyisini neler yer? O yüzden. İyisini yemiyor. Elma mı alalım biraz da? Şimdi niye parlıyor bunlar biliyor musunuz? Mumluyorlar çünkü. Alınca güzel yıkamanız gerekiyor. Değil mi? Hadi bakalım. Vernel yok, istemiyorum. Artık deterjanı böyle kullanmıyorum ki. Hiç, makineye sadece düğmeye basıyorum. Deterjanlar aşağıda ya. Çok güzel olmuş bu taraf. Gerçekten. Patlıcan. Şimdi onları almayayım. Bunları alınca hepsini yapmak istiyorum. Ondan sonra uğraşıyorum. Şu ekmek yerine bir geçeyim. Bunlar ne? Ispanak mı? Size şan fıstıklı yaş pasta yapacağım. Onun için alıyorum. Ezeli'yi gördün ya, aklına geldi. Şan fıstık yaş pasta aklıma geldi. Yapacağım ama bak unutturmayın. Bak, ıspanağı alıyorum. Ha, bana sakın unutturmayın, yapacağım. Ve süper oluyor. Gerçekten süper oluyor. Çocuklara da besleyici oluyor. Hadi bakalım, yeter, çıkalım. Evet, $145 da buradan çıkıyoruz. Tamam, başka bir şey yok. Şimdi gidebiliriz yavaş yavaş arabaya. Değil mi? Aynen öyle. Artık şu karşıdan geçelim. Evden çıkalım hadi, götürün deyince böyle oluyor işte. Nereye giderim ben? Anca alışverişe giderim. Market alışverişi. Şuraya taktım kafayı ya, o yüzden. Kahvesi mi? Nereden alacağım? Benzinlikten alabilirsin. Ben benzin kahvesi seviyorum. Ya da senin sevdiğin kahveci vardı şurada. Babagin damadı kızı. Efe de olabilir. Yok. Şey de var. Sen nereden istiyorsan. desen? Benim için hiç fark etmiyor. Benim için kahve kahvedir yani. Bana fark etmiyor. Ben National Roast'u süte karıştırıp içen bir kadınım. Ha. Benim için kahve önemli değil. O çocuk tadını alalım. Tamam, oradan alalım. Ya bende takıntı yok mesela. Hani şey yok. Ben de var, yalan mı söylüyorsun? Ama kahve
Kahvede var sadece. Evet, Başka konularda yok. Kahvede var. Öbür türlü yemek ne olsa yerim. Hiç sıkıntı yok. Makarna, kuru ekmek, peynir hiç sıkıntı yok. Ben bugün yemek yapmadım değil mi? Tamam, problem Hiç yok sıkıntı da. yok. Hiç Vallahi. yani hani şimdi siz beni görüyorsunuz ya böyle. Ay çok yemek yapıyorum falan filan. Hani acaba işte yemek istiyor mu diye düşünüyorsunuz. Hayatta, Menü de vermez. Şunu yap bunu yap ya da niye bunu yiyoruz demez. hayatta. Yani 10 gün üst üste aynı şeyi koy önüne gene yer. Öyle. rahmetli babam öyle değildi. Yani tuzu eksik olsun Öyleymiş. sofra yıkardı. Yani Yani tuzu eksik olsun yemeğin. kız, Ne bileyim çok bir şey şanslıyız. sofra yıkardı yani hani böyle. Hani öyle yıkma falan öyle laf söz falan değil. Bam! Masayı kaldırıp çeviriyormuş adam. Düşünün yani öyleymiş. Hani ağzın yeter Ha. ki şey olmasın yani böyle. İstediği bir şey olmadığı zaman. Hani o yüzden belki de vardır hala öyle beyler. Yapmayın. Hani eşiniz size mecburiyetten yapmıyor aslında o yemekleri değil mi? Bir mecburiyeti yok. Eşler birbirlerini cennetin kapısı ama kullanmayı bilene, o anahtarı açmasını bilene, çilingir olabilene. Şimdi eşler birbirine yardım edince adama kılıbık damgası vuran geri zekalılar var bazen. O da öyle değil. Peygamber sünneti. En başından o yani peygamber Hani kadın sünneti. kadın yapmıyordur, adam yapıyordur, o olmaz. Kadın da yapacak ama eşi yardım edecek. O kadar da değil, ona da kılıbık derim ben yani. En azından dağıtmayacak. En azından derli toplu tutacak. Aynen. Yani en azından o şekilde yardımcı olacak. Çok kalabalık. Bu ne kalabalık, bu ne kalabalık. Burada şey olduğu için kalabalık. İkrat. Evet. Ehliyet yeri falan. Ehliyet sürücülerin sınavları falan burada oluyor ya. Ondan O yüzden. dolayıdır. Olsun. Baksana dediğim gibi hepsi L'li falan. Hadi biz Şuradan bir park yeri kahvemizi gördüm. fark edelim, kahvelerimizi alalım. Evet. Kahve dedik. Kaliteli kahve içmeye gelelim dedik. Nereye geldik? Escape, Coffee Escape. Hadi bakalım. Buraya ilk Harun Gilaçlar'dı. Ha. Ay tarçın. Oo, bakalım. kocaman. Orada. Ama sakın Harun. Sakın. Ama sakın Harun değil. Tarçın. Sakın. No. Şşş. Bana bak bana. Ben kucağıma alayım onu. Evet. Kaliteli dedik, kahve dedik. Kahve içmeye geldik değil mi? Ama burası. Buyurun. Mutfakta Zaten şöyle çektiğin zaman anlaşılır. incilerini bitirip Helal. her şey helal. Helal değil mi hepsi? Aa. Meyve suyu da yapıyorlar bence. Her bir şey yapıyorlar. Kruvasanlar falan bütün ürünleri helal. Çok güzel. Kocaman, Sadece kocaman köpeği avlıyor. Cesaretli benim yavrum. Halbuki seni yer ha. Löp diye yutar. Löp, löp diye yutar seni. Hala gözü orada. Hala gözü orada. Her şey var, her şey bak. Biraz kısıtayım mı? Olur. Gördün. Bakır orayı çek, orayı çek. Çiçek mi yapıyorsun? Ne çıkarsa. Şansına ne çıkarsa. Bir bakayım orada. Bir bakayım şöyle. Ya. Picasso eseri. Güzel oldu. Eline sağlık. Suriyeli bir köpeğe Ah. çıkarıp içer su. Olur. Sağ ol. Tarçın sana da su geliyor. Hadi bakalım. Bak şurada sıcakken ye dedi. Tamam. Ben şunu hemen bir sıcakken yiyeyim. Çikolatalı kruvasan aldım. Tarçın Bey hala havlama derdinde. Hemen yiyelim. Ha şimdi kruvasandan atıştırdım. Kahvemden de biraz içtim. Arabaya bindik de eve gidiyoruz. Karnını açma, biraz bir şey ister misin? Yer misin diyor. Masadan arabaya kadar acıkmış olabilirim düşüncesi oluyor. Niye? Çünkü durmadan acıkıyorum. Tüp mide olunca böyle oluyor. Kruvasan acık tok, açlık tok anlamda değil ki. Yani ısırmalık böyle Ha, şey. aparatif. İşte o bana aparatif olmadı. 3 kere ısırdım zaten fullendim yani. Ben bu arabayı epeyden beri sürmüyorum. Evet sen Ya. bayağıdır sürmüyorsun bu arabayı. Ha. Hoş ben de çok çıkmıyorum artık arabayla falan. İşte onun için zaten onların hepsini bir arada çıkartayım istedim ben de. Geçen hafta doğru düz arada bir yere çıkmadın.
Evdeydin. Şimdi bir ufaktan kahvaltı dedim. İşte evdeki işleri falan filan halledeyim, yemekleri yapayım, şunları bunları falan derken zaten şeyim yok benim. Teftişe gelecek olan yok. Başında kaynanan yok. Kaynanan mı var sanki diyor bana. Gelip de teftiş mi edecek diyor. Olsun, olmasına gerek yok ki. Ben huzursuz oluyorum. Böyle bir şeyim olduğu zaman. O bulaşıklar illa koyulacak değil mi yatmadan Şimdi önce? Çamaşırlar... anaçlık var şimdi hani böyle şey. Bende de öyle de hani çocuklar bir yere adım attı mıydı, nerede, nasıl, ne zaman, niye falan filan hani. Aç kalmasın. Çocuklar aç kalmasın, Yemeklerini okuldan yesinler. 3.20'de gelir, 3.25'te sofra yemekte olur, hadi inin sıcak falan. Ya bırak, yani acıkan yiyecek zaten ama yok, yani yedirecek. Öyle. Kıyafetler öyle çıkarttım mı? Bugün çıkarttıysa ertesi gün yıkanmış, katlanmış, ütülenmiş yerinde olacak. Böyle bilmiyorum. Biz Var. mi yanlış yapıyoruz aslında? Ne bileyim, böyleyim ben. Bizim burada arkadaşlarımız var mesela, bizde diyorlar haftada bir sefer çamaşır yıkanır. Her zaman herkes ona göre çamaşırlarını çıkartır, Aynen. kullanır falan. Bizde herhalde günlük 2-3 sefer dönüyor gördüğüm kadarıyla. Evet, renkler, şunlar bunlar ayrı ayrı dönüyor. Ona göre ütüler de çıkıyor. Bir de ben her şeyi ütülüyorum. Eşim ütüleme dese de onu da mı ütülüyorsun diye çoğu zaman yakaladığı zaman. Ütülenecek. Mutfakta kullanacak vurulama bezi yani. El vurulanacak. Bence ütülemeye gerek yok. Daha düzgün oluyor. Bak ütülediğiniz zaman yer de çok kaplamıyor. Hijyenik de oluyor. Daha da düzgün oluyor. Hijyen anlamında doğru. O yüzden bulduğunuzu ütüleyin falan. Yıkayın ütüleyin. Zaten çamaşırlar yıkaya yıkaya eskiyor dedi. Şimdi bir de ben aldığı birkaç tane markalı şeyi vardı. Ama ne bileyim ben 60'a dayanamayacakmış. Ben aldım siviti attım. 60 derecede yıkadı. Bir çıkarttım. Sivitin üstünde yazılar yok. Anam dedim nereye gitti bu yazılar? Adamlar yazmışlar soğuk suyla yıkayın diye. Ondan sonra aldım ben bunu kurutmaya attım. Acaba ıslanınca mı dedim hani şey oldu. Hani yazıları gitti. Kurutmaya attım. Ama bir çıkardım bu sefer de küçüldü. 2 karış kaldı. O da karışma mevzusu. Kıyafetlerin arasına karışıyor. Ben halbuki diyorum ki bak markaların ayrı sepetimiz var. Oraya atın. Sen getirir bunu şeyin içine koyarsan öyle gitmiş karışmış 60'da yıkanmış. Canı sağ olsun. Ondan sonra ben bayağı bir sakladım onu. Ondan sonra gösterdim dedim bu böyle oldu. Sonra da işte bana kuru temizleme makinesi aldılar. Çünkü yeni montlarını yıkamak istiyordum geçen gün. Dedi onları bir yıkama bir dursun onlar. O makinayı da daha açamadım. Bir fırsatım olmadı. İnşallah yarın falan bir de onu açayım. Çünkü o makinede ne yapıyormuşuz? Asıyormuşuz, havalandırma yapıyormuş. Hani böyle mesela sigara içilen bir ortama girdiniz. Montunuzu üstünüzde ve sigara koktu. Ama yıkamak istemiyorsunuz. Çünkü yıkayınca biliyorsunuz zaten bozuluyor. Yıkamak istemiyorsunuz. Onu asıyormuşsun oraya. Kokuyu alıyormuş. Freshliyormuş yani tazeliyormuş. Güzel değil mi? Tam senlik biliyor musun? Sen böyle hemen sigara kokusu hissediyorsun ya. Evet. Mangal, sigara hemen hisseder ve onun yıkanması lazımdır yani. O yüzden tam onluk yani makine. Benim hiç fark Belki etmiyor. çocukluktan gelen bir Sigara şey. falan. Ben hayatımda hiç sigara içmedim. İçmeyenlere tavsiye etmem zaten. İçenler, İçmeyin. Yani iyi bir şey değil. Yani içmeyenler, ben kullanıyorum. Yani içmiyorum kullanıyorum. içenler içmesin, içmeyenler azalsın demişlerdi büyükler Ha. zaten de. Hani hiç içmedim. 18 yaşında falandım. Aa evet bak Bak dinleyin. bunu anlatayım da hani aile büyüklerine en azından bir şey olsun. 18 yaşlarında falandım. 17 veya 18 yaşlarındaydım. Çok aşırı mide ağrısı çekiyordum. Doktora gittim. Ankara'da Keçiören Hastanesi. Unutmam hiç. İşte tetkikler, sonuçlar, birkaç sefer git geller. Ondan sonra dediler en son sen yutacaksın. Endoskopi değil mi o? Ya hortum yutacaksın. Kamerayla bakacağız. Doktor sonuç için gittim. Doktor dedi ki gel evladım şöyle otur. Dedi yavrum bak sigara sağlığa zararlı. Tamam doktor bey. Dedi sigarayı bırakman lazım bu ağrının bitmesi istiyorsan. Dedim doktor bey ben hayatımda sigara içmedim. Bırak dedi ya bak kimseye garan yok baba yok biz bizeyiz rahat ol diyor. Ya.
Dedim doktor bey ben hayatımda hiç sigara içmedim. Yavrum yapma dedi, ben doktorum, ben biliyorum içini ben görüyorum diyor, böyle yapmış. Bu dedi içmeyen, oradan bir tane röntgen çıkardı, bu içmeyen dedi. Bu da sen demiş. Bu da sen. Benim ciğerlerim simsiyahtı. Hani resmen böyle bulut vardı içerisinde. Nedeni? Nedeni rahmetli, bugün çok andık. Babam Allah rahmet çok eylesin. sigara içerdi. Sigaralı ortamlarda haliyle biz yanında yani arabada biz sürekli yolculuk yapardık, uzun yol. İstanbul'a falan sürekli mal götürüp getiriyorduk. Devamlı içiyor bir de. Söndürüyor, yakıyor, söndürüyor, 3 yakıyor. paket falan sigara içiyordu babam benim. Sürekli ama hiç şey etmezdi. O sigarayı ondan sonra doktor anlattım, işin kısası doktor anlattım mevzuyu, dedik yavrum Uzak dur. uzak duracaksın dedi yani. Ortamı terk edeceksin. O yüzden çocukların yanında sigara no. İçmeyin. Sizin içtiğinizden fazlasını onlar çekiyorlar. Ben bunu 17 yaşında yaşadım. 17-18 herhalde. O zaman yaşadım. Düşünün yani bir de yani. 18 yaş. Çocuksun, gençsin ve ciğer simsiyah. Ve sigara içmiyorsun. Şimdi arabanın içinde içtiğiniz zaman zaten yanındaki kişi aynı havayı soluduğu için aynı. O da içmiş sayılıyor. Ben bunu burada kuraldır, kanundur zaten. Hani İçemezsin. kesinlikle arabada içemezsin. Ben bunu Türkiye'deki arkadaşlarıma, kardeşlerime bazen küsüyorlardı hani. Biraz sert çıkıyordu ama çocukların yanında içmesinler diye. Onlar da hakkını helal etsin ama onların çocukları için, onların Burada da sağlığı öyle için. evet değil mi? İçilmiyor. Arabanın içinde yalnızken içiyorsun ama biri varken içemiyor. Yasak. Yeah. Yasak. Cezası da var, ağır cezası da var. Öyle yani hani devletin ceza kesmesine gerek yok. Biz bilinçli olur, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu korumaya kalkışırsak kimsenin bize ceza kesmesine gerek kalmaz. Onların da vebaline girmeyiz. Öyle. Bu da böyle yani. Burada zaten öyleydi. Köpeğine bile arabada bıraksan ceza, çocuğunu arabadan bıraksan ceza. Hani öyle yapa yapa yaptırım gücü olmuş adamlarda. Yüklü miktarda cezaları var bir de. Burada trafik kurallarına uymak, Polisi gören hemen frene basıyor. Niye? Cezası çok büyük. Yiyecek. Şimdi Türkiye'de cezalar yükseldi, insanlar itiraz ediyor. Burada İn bakayım arabadan, evveliyatından hadi. beri, evveliyatından beri yani buralar kurulu Ya. kuralı cezalarla, büyük cezalarla devam etmiş. O kuralı o şekilde oturtturmuşlar. İnsanlar şimdi burada bir tane polis arabası yolun ortasından gitsin. Herkes onun gerisinden gidiyor. O araba 90'lı yani 100'lük yolda 90'la gitsin, 80'lik yolda 70'le gitsin. Herkes o polisin gerisinden gider. Bir korku oluşmuş insanlarda. Aynen. Yani bunu yapmak lazım. Polis yani Türkiye'de kimse polis takmıyor. Yani kimse umursamıyor. Ne bileyim onu kayla almıyor. Burada bir kavga olsun, polis ortaya iniyor. Abi herkes zaten etrafa kaçıyor. Ayrılıyorlar, Çünkü korkuyorlar. adam direkt silah çekerekten Aynen. çıkıyor geliyor. Yani Aynen. kavga olaylar bu bizim polisimiz yazık garibim. Gidiyor insanları ayırayım, bıçak Yapmayın, yiyor, etmeyin. yumruk Aynen. yiyor falan. Türkiye'deki polisler dayak yiyor, şey yiyor. Buradakine sıkıysa bir dokun. Hani dokunmak Oo. ne? Adam şey yok zaten hani senin İndiriveriyor aşağı. burada gel abi gel trafik tıkadın zaten sen bizim önümüzü Geç kapat hadi gel. geç. Gel abi. Bak Abla. arkadaki abi misin abla mısın yazık kaldı orada. Ablaymış. Yolu şaşırdı demek ki. Olur. Haliyle. Burada biraz eee, karışık. Neydi? Türkiye'deki polisleri diyorduk Polisleri işte. kayla almıyorlar. Burada Yazık. kırmızı ışıkta geçtin. Hızdan yakalandın. Telefonla konuşurken polis arkana duruyor. Kamerayı açıyor. Bütün görüntü Bütün her şey kayıtta, görüntüde. Kendi göğüs kamerasıyla geliyor. Ve şu şekilde geliyor. Bilmiyorum oradan görünüyor mu da. Eli silahında El geliyor. silahta o şekilde Kesinlikle geliyor. arabadan Hemen sür. inemezsin. Elini diyor direksiyona koy. Hani elini açıkta göreyim senin diyor. Yaptığın iş hani öyle kavga dövüş silah kaçak böcek bir şey kırmızıda değil. geç. Kırmızıda Sadece. geçsin. Ellerini diyor lütfen açıkta göreyim senin diyor. Eller açıkta olacak. Eller açıkta olacak. Ondan sonra sana diyor ki niye geçtin? Ve niye yaptın? Veya ne? Hani sana Ve arabadan eski inmen özün ne? yasak, Sorun değil mi? ya, arabadan inemezsin. Onun yanına İnemiyorsun. gidemezsin. Ondan sonra ehliyetini alayım diyor. Yavaş hareketlerle ehliyetini ver diyor. Sen ona ehliyetini veriyorsun. Ondan sonra tamam diyor. Otur kımıldama arabada ben geri geleceğim. Kendi Ceza arabaya yazacaksa, gidiyor. kontrol edecekse, GBT'ye sorgulama yapacaksa arabasında yapıyor geri geliyor. Hani burada şimdi bu da ne oluyor? Affedersiniz yere tükürmek cezası var. Çöp atmak cezası var. İzmarit atmak cezası Mahalle var. arasında, sokak ortasında, parklarda, deniz kenarlarında içki içmenin cezası var. Hani bunlar her şey cezaya oturtulmuş bunu kimse yapmıyor. Bu da alışkanlık haline geliyor. Yeah. Alışkanlık haline geliyor. Şimdi diyorlar ki işte orada düzen işte ne bileyim işte orada birbirine saygı değil ya o saygıyı bir cezayla oturtturmuş. Yusuf. Başka bir şey değil. Hani bir sirkte maymunu, aslanı Nasıl eğitiyorlar? nasıl eğitiyorlar? Sopayla.
açlıkla, Da cezayla eğitilmişler. cezayla. Evet. Şimdi dönüp diyorsun ki ya adam nasıl eğitmiş? Adam öyle eğitmiş yani, ona bir ceza vermiş, ona bir baskı uygulamış. Onlar da çocuklarını öyle eğite getiriyorlar. Bak böyle olunca şöyle oluyor, şöyle olunca böyle oluyor. Ama haklarını yememem gerekiyor. Çok merhametliler. O çocukları öyle bir merhametle büyütüyorlar ki. Şimdi bizim kültürümüzde ben görüyorum. Elleme o köpeğe pis. Elleme o kediye pis. Aman pire geçer, bit geçer, ısırır, şöyle olur. Hayır efendim. Pis de olsa, pireli de olsa, bitli de olsa. Ya bırak çocuğu sen bir. Bırak. Sadece bu köpek mevzusu değil. Hani bu aman çimene dokunma, aman şunu yapma, aman bunu yapma. Burada çocukları çimenlere bırakıyorlar, toprağa bırakıyorlar. Hani ananıyorlar deriz ya, bırakıyorlar Çıplak gerçekten. ayakla. Çıplak Hani ayakla. bir de park, ama şey de var mesela bizde yine yanlış bir kültür. Belediyeler çimenlere oturma, Çimene işte basma, çimene falan oturma. yazar böyle. Ya yanlış. Basmayacaksın, o niye var? Burada da insanlar o parkların Sadece- üzerine otururlar, çıplak ayak yürürler, bilmem ne yaparlar. Sadece Hani seyretmeniz için var orada. Burada üstünde biz dolanıyoruz, geziyoruz. İşte mantıksız geliyor bazı şeyler. Böyle hani Türkiye'de yaşarken normal geliyordu. Yurt dışına çıktığın zaman, buralarda gördüğün zaman, başka ülkelerde de gördüğümüz zaman biz kaç tane ülke gittik, kaç tane şey gittik. Oralarda da böyle değişik gördüğün zaman değil mi? Ya. Diyorsun ya, böyle değilmiş bu. Ama böyle Dubai'de olsa daha güzel olur. Dubai'de %20 şeyle geçtiğin zaman %10'un da büyük cezası var da %20, yanlış hatırlamıyorsam %20 mi ne? Yani bir oran var. Abi $5.000 mı ne cezası var? Georgia'da da öyle. Ha. Polis hemen geri veriyor. Abi orada tartışmanın, birine tokat atmanın cezası $5.000'dan başladı mesela. Hani Dubai'de bir yer vardı, orada yazıyor burada kırmızı ışıkta geçmeyin cezası $5.000. Orada da öyle. Mesela hani bakın, cezaları yüksek tuttukları zaman insanların bir korkusu, bir şeyi oluyor. Ülkelerde, Geri vitesi oluyor yani. Şimdi cezalar çok yüksek gerçekten. Allah nasip ederse bir gün ondan alacağım. İnşallah. Sana ben ihtiyarlarım vardı. Ay ya Herro ya Merro ya Ferro. He. Ne demekse onlar bilmiyorum. Vallahi şarkılardan öğrendiğim ha. Küfür müfür sarılık silerim orayı. Çocuklar sizi dinliyor ya böyle. Yani diyeceğimiz, sabahleyin çocukları okula bıraktım. Bu teyze gibi aynı bunun şeyinde. Ama Yaşlı kendine öyle bir şey ki hani böyle özgüveni var. Oh. Karşıdan karşıya bir geçişi var, dönüp bakmadı bile. Bu Nasılsa benim diyor, biliyor zaten. Dedim ki yani teyze, gözünü seveyim, sen bu hareketi Türkiye'de yap, gittiydin, sana Fatiha okudum şimdi. 1,5 ayak çukurda direkt ikisi girdi. Fatiha okuduk yani sana şimdi. Teyze karşıdan geçerken seyrettim çünkü 3. arabaydım. Karşıdan geldi. Hiç sonuna bakmadı. Bizim önümüzde geçti. Ama hiç bakmıyor. Araba geliyor mu, gelecek mi? Şimdi- Vallahi geçti gitti. Onlarda özgüven Peki. var. O özgüven bizde daha yerleşemedi. Niye biliyor musun? Arada biz Türkiye'ye gidip geliyoruz ya. Hani bizde bir yerleşme olmadı da. Çünkü Türkiye'de böyle arada sıyrılıyorduk. Alışıyorsun Biz- çünkü burada birden iniveriyorsun şeye. Burada tatil kararı almaya başladığımızda Hemen ötlüyorsun. hani gurbetçiler bunu bilirler. Hakkınızı helal edin. Yanlışsam da düzeltin beni. Yola Türkiye'ye sağa sola gittiğin bakman zaman lazım. aman kimseye bulaşma. Aman işte kaldırımdan aşağı inme. Kırmızı yansa bile sen geçerken sağını Ha, solunu sağına kontrol soluna et. bak. Kaldırımdan yürürken bile dikkat etmen gerekiyor. Annem birden araba gelebilir. Çünkü görüyoruz. Kaldırımda yürüyen araba araba giriveriyor. Görüyoruz çünkü. Şimdi burada kazalar da çok olmuyor. Niye çok olmuyor? Ehliyet verirken bile dikkat ediyorlar. Kaç ay seni L'li gezdiriyor, kaç ay P'li gezdiriyor, kaç ay kırmızı P, kaç ay yeşil P, bir aşamalardan geçirtiyor. Seni 21-22 Sana yaşına kadar sonra sanıyorum. veriyor ehliyeti. 21-22 yaşına kadar sana belirli bir puan veriyor. Belirli bir şey veriyor. 5 puan zaten, yanlış hatırlamıyorsam çocuklar, gençler için. O 5 puanla sana bir 3 sene şey veriyor. Normalde bizimki 12 puan. O 5 puanla sen o ceza yersen, bir de sen normalde aynı aileden birkaç kişi taşıyamazsın. Tabii İşte canım. hızda senin cezan daha farklı. Kazada daha farklı, kırmızı ışıkta daha farklı falan, hani şeyleri ne yapıyor? Onların Böyle önünü bir biraz kesiyor, yetiştiriyorlar kısıyor. yani. Çocukları, oluyor mu bilmiyorum, ben görmedim de çocukları mesela burada bizim bu civarlarda çok yapıyorlar. Sabahlar ben yürüyüş koşu yaptığım için çocukları 4-5 tane öğretmen, her bir sınıfı 4-5 tane öğretmen olmak kaydıyla aralarını alıyorlar. Mahalle aralarında, evet, sokaklarda, gezdiriyorlar. caddelere, şopların önden gezdiriyorlar.
Onlara nerede? Daha ilkokul çocuklar, küçük çocuklar yani 5-6 yaşındaki çocuklar, şu kadar Minnoş çocuklar. minnoşlar. Onları mahalle aralarında gezdiriyorlar. Ya. Caddelere çıkartıyorlar. Kırmızı ışıkta nerede durması gerektiğini, lambaya nerede basması gerektiğini, ne zaman geçmesi, ne zaman Lambaya durması. eliyle basması gerektiğini Tabii. falan yani. Hani böyle ayağıyla falan değil. Hani bunları falan Gösteriyorlar. gösteriyorlar ve 4-5 tane öğretmen gözetiminde. Birisi daha işte onları bir kavşaktan geçirirken diğeri öbür kavşağı yerini etmiş oluyor. Hani birbirlerine nöbetlerini teslim ederekten geçiyorlar falan, çocukların da hani can sağlığı ve güvenliği için. Çünkü onlar ondan sorumlu. Bazı öğretmenlerimiz yapıyorlar ya işte ellerinde bilgisayarla, telefonla bilmem neyle öğretmenlik. Öyle değil. Olmaması gerekir de yapanlar vardır. İnşallah yoktur tabii de yani biz öyle hüsnü zanda bulunuyoruzdur. Öyle. Bazen denk geldiklerimiz oldu, gitti çok şikayet ettik falan. Sonra okul değiştirdik. Neyse, mevzu değişik. Yani yine eğitime geliyor. Öyle ya. Öyle. Ya diyeceğim o. Yani hani mesela kırmızı ışıkta karşıya geçeceksiniz. Gidiyorsunuz yaya şeyinde hani böyle düğmeye basıyorsunuz ya, elinizle basıyorsunuz. Ben gerçek söylüyorum. Benim bu gözlerim kapalı bir ablanın ayağıyla o düğmeye bastığını gördü ya. Ayağıyla o düğmeye bastığını gördü. Bu da kul hakkıdır. Bu da kul hakkı. Senin elin kirlenmesin diye sen ayağınla oraya basıyorsun. Gelecek başkasının çoluğu çocuğu, başkası ona eliyle basacak. Sen o zaman bu da kul hakkı değil mi? Dirseğine bas. Hani elini sürmek istemiyorsan. Ceketin kolunun şeyine bas. Dirsekle bas. Elin tersiyle bas. Elinle bas. Git yıkarsın elini, sonra ağzına yüzüne sürme. Ne bileyim ya. Ağzına yüzüne neyse işte. Öyle. Değil mi? Bu gözler neler görüyor, neler görüyor da işte. Olmaması gereken şeyler. Eve de yaklaştık bu arada. Ne kadar çok konuşuyorsun ya. Konu konuyu açıyor. Ben konuşmuyorum bundan sonra. Sustum. Yok, şaka yaptım, şaka yaptım. Senin konuşmanı seviyorlar ama. Geldik. Bir sürü de şey aldık. Onları ben şimdi hemen indireyim. Yavaş yavaş yarmamı da bir suya koyayım, ıslatayım. Ben de işime gideyim. İşine mi? Valla işinden de alıkoyduk ama. Demirci gelmiş. Hakikaten kamyon da var. Ne yapacaklar? İşinden alıkoyduk ne demek ya? Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. İşinden alıkoymadın. Ben zevkle geldim, seni gezdirdim. Biraz dışarı çıkalım dedim. Ben yaprak topluyordum abi. O zaman bu arabayı buraya koymayalım. Ama Ama marketleri bir indirelim, ondan sonra değiştirelim. Hadi ben de içeri gideyim. Geldim. Çocuklar varken daha kolay oluyor aslında şunları açmam. Ben açıyorum, onlar yerleştiriyor ya. Onlar gelmeden önce açayım bitsin. Tuzlu fıstık aldım. Şimdi tuzlu fıstığı kavrulmamışını aldım. Bu aşurelik. Aşurelik olanları şuraya ayıracağım. Çünkü onları bugün akşama ıslatmam lazım ki yarine aşuremi yapayım. Nohut, fasulye, kavanozlarım da var. Bundan aldım. Kek. Böyle atıştırmalık böyle. Canımız istediği var. Küçük oluyor. Küçük paketlerde. 24 tane varmış içinde. Şimdi çöp yapalım şöyle. Çıkan şeyler olsun oluyor şimdi de. Şimdi bu ne? Kabak. Armut. Bunu meyveluğa koyalım. Kırmızı biber, salatalık. Bunlar içerideki buzdolabına gidecek. Çünkü her buzdolabını ayrı ayrı. Kahvaltı buzdolabı ayırdım. Turşu, salça için buzdolabı ayırdım. Bir de öbür tarafa da yemeklik yaptığım şeyleri koymam için ayırdım. Koymak için ayırdım. Buzlar da sebzelere gitsin. Poşetlere koyalım. Dişleri atalım. Makarna. Bu Ankara makarnası. Yoğurtlu makarna. Yoğurdumu da evde yapıyorum biliyorsunuz zaten ben. Mis gibi. Bu ekmeği de öyle aldım. Bunu da Adana'da bir şey yapar mıyız, sarar mıyız? Vallahi öyle düşünerek aldım. Güzel oluyor. Ispanak. Size dedim ya yaş pasta yapacağım diye. Yapacağım inşallah. Temizleyip ayıklayayım, bir öyle dolaba koyayım ben bunu. Şimdi kumlu koyulmasın. Yeşil biber. Sucuk. Bu sucuk da ilk defa alıyoruz. Yaylanın bir sucuğuymuş. Pembe bir şey böyle.
O Arap Shop'undan aldım. Lezzetine bir bakalım. Eşim aldı acılı. Lezzetine bakayım, eğer güzelse söylerim. Aldım diye almayın sakın. Daha ilk defa alıyoruz çünkü. Domatesleri gördüğünüz hepsi kırmızıydı. Beyaz beyazdı. Kırmızı domates bulmak zor. Bu ara niye böyle? Avustralya'daki arkadaşlar Shepherd'ın domates mi bitti? Sarımsak. Bu sarımsakları da Ozi'ye veriyorum. Normalde Ozi benim için ayıklıyor. Böyle zipli poşetlere koyup buzluğa atıyorum. Çünkü dışarıda durunca çabucak yeşeriyor. Küfleniyor. Sönüyor. Havuç. Havucu niye aldım? Kabakla mücver yaparım falan filan diye düşünerek aldım. Bir de kızartmada yaparsam dedim. Patates, havuç falan filan. Onun için elma da meyveliğe gitsin. Şu aşurelik olanları şu tarafa, iyice o tarafa alayım. Bunlar çekirdek. Ankara çekirdeği. Aşurelik üzüm. Aşurelik fındık. Aşurelik incir. Niye bu kadar çok aldım demeyin, çünkü çok yapacağım. Aşurelik kayısı. Biliyorsunuz benim tencerelerim de var böyle büyük büyük. Onlara böyle bayağı çok yapmayı düşünüyorum inşallah. Onları bu tarafa alacağım. Şimdi yarmalarım nerede? Koktu mu? Çünkü aslında sadece bu yarma için gittim alışverişe. Çünkü evde her şeyim var aslında benim. Ama gitmişken de tekrardan aldım. Yedeklemek lazım. Yani. Bundan da 6 paket aldım. 4 paketini kullanacak. Bu paketi kışları, bu paketi eve yedek. Ben çünkü arada bunu haşlayıp şeker katıp yemeyi seviyorum. Bu da bir itiraf. Bu delik mi? Hava geldi şöyle yapınca. Yarmaları da bu tarafa alayım. Zaten normalde ben 1 kilo yarmaya 2 su bardağı nohut, 2 su bardağı fasulye kullanarak yapıyorum aşureyi. Bilmiyorum siz hangi ölçüde yapıyorsunuz. Ondan sonra da işte cevizini, fındığını, fıstığını böyle istediğim gibi koyuyorum. Ama ben beyaz yapmayı seviyorum. Yani aşurenin rengi böyle siyah olduğu zaman ne bileyim incirli mesela en son atarım. Hani siyah olmasın rengi diye. 2 tane salça aldım. 2 tane zeytinyağı aldım 5'er kiloluk. 3 kilo tuz aldım. Başka? Market alışverişi ha. Karpuz aldım. Burada ne var? Yumurta var. 4 tane de yumurta böyle. Bunlar poşetten çıksın. Salatalık, mandalina, patates. Bu kadar. Bunları aldım. Şimdi hemen bunları kaldırayım. Zaten çocuklar da biraz sonra okuldan gelirler. Ondan sonra da aşureliklerimi falan ıslatayım. İnşallah yarın da aşuremizi yapalım, olur mu? Tamam, olur. Bugünlük böyle olsun diyeceğim. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla, desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.